arkadaşlar. Nepal videolarının üçüncüsüyle karşınızdayım. İlk iki bölümde biraz daha genel kültür bilgilerinden bahsetmiştik. Bu bölümde biraz daha turist olarak bizi ilgilendiren bilgilerden bahsetmek istiyorum. Nepal'e girişle başlayalım. Ülkeye iki şekilde giriş yapabiliriz. Bir tanesi Hindistan'dan karayoluyla, bir diğeri de ülkenin tek uluslararası havalimanı olan Katmandu'da yer alan Tribhuvan Havalimanı'na yapılacak uçuşla ülkeye ulaşabiliriz. Ülkemizden İstanbul'dan doğrudan Tribhuvan Havalimanı'na uçuşlar var. Yaklaşık 6 saat süren bir uçuş, fakat bazı arkadaşlar belki Katar, Dubai ve Abu Dhabi üzerinden de erişim sağlayabilirler Nepal'e. Nepal'le aramızda 2 saat 45 dakikalık bir saat farkı var. Böyle değişik bir saat farkı. O yüzden eğer Türkiye ile işiniz varsa yanınıza GMT özellikli bir saat alırsanız böyle aritmetik işlemlerden kurtulursunuz. Katmandu'ya hava yoluyla erişim sağlayacaksak varacağımız nokta söylediğim gibi Katmandu Uluslararası Havalimanı. Küçük bir havalimanı burası. Vize işlemlerini falan burada halledeceğiz. Uçaktan indiğinizde yolcu terminaline yürüyerek giriyorsunuz. Onu göreceksiniz. Yolcu terminaline girdiğinizde hemen sağda bankolar var. Eskiden bu bankolar yoktu. Formları falan elimizde dolduruyorduk. Bankolar koyulmuş son gittiğimde. İşlemler daha hızlanmış. Zaten aslında bir tane uçak iniyor. Yani o en çok bekleyeceğiniz sıra bir uçaklık bir sıra olacak ama bankodan formu dolduruyorsunuz. Banko fotoğrafınızı çekiyor. Oradan vize sırasına girmeden önce sağ tarafta yer alan bankaya gidip vize ücretini ödemeniz gerekiyor. Daha sonra vize kuyruğuna girin. Vakit kaybetmeyin burada. Vize ücretleri şu şekilde. 15 günlük vize 30 dolar, 30 günlük vize 50 dolar. Burada kaç gün kalacaksanız vizenizi ona göre ayarlamakta çok büyük fayda var. Yani eğer diyorsanız ki ben belki 17-18 gün kalırım, direkt 30 günlük vizeyi alın. Çünkü daha sonra uzatması biraz sıkıntılı. Vize uzatma işlemi şu şekilde oluyor. Günlük 3 dolar veriyorsunuz. Fakat minimum 15 gün uzattığınızdan bir artı 45 dolar vermek durumunda kalıyorsunuz bu sefer 30 dolarlık vize için. O yüzden eğer ki düşünceniz ben ne kadar kalacağım bilmiyorum, belki uzun kalabilirim gibi bir fikriniz varsa vizeyi baştan uzun almakta fayda var. Vizesiz kalış bedeli de, yani vizeyi devam ettirmeden kaçak kalma bedeli diyelim, günlük 5 dolar cezai işlemi var. Nepal'in para birimi Nepal rupisi. 2020 itibariyle bir Türk lirası yaklaşık 18 Nepal rupisi. Bir Amerikan doları da yaklaşık 120 Nepal rupisi değerinde. Para bozdurmak için havalimanında yer alan döviz bürosunu kullanabilirsiniz. Kurlar çok değişmiyordu Tamel'e göre. Ama diyorsanız ki ben Tamel'de bozduracağım. İlk indiğiniz zaman taksi paranızı karşılayacak kadar para bozdurursanız ve eğer sim kart alacaksanız sim kart alacak kadar para bozdurursanız yeterli olacaktır. Zaten Tamel'de her yerde döviz büroları göreceksiniz. Alabildiğine döviz bürosu var. Ben nakit para yerine kredi kartı kullanacağım diyorsanız ülkenin hemen hemen her yerinde kredi kartları geçerli. Fakat kredi kartlarında ilave olarak bankalar %3 komisyon alıyorlar. Nepal'e bir diğer geliş amacımız Tibet'e geçmek olabilir. Çünkü Tibet'e geçmek için dünyada iki tane yer var. Bir tanesi Çin, bir tanesi Nepal. Fakat bizler için Çin'den ulaşım birazcık daha zor. Neden? Hem daha fazla bir uçuş yapıp geri dönmemiz lazım. Artı Çin vizesi almak biraz sıkıntılı. O yüzden genellikle Türk turistler Nepal üzerinden Tibet'e girmeyi tercih ediyorlar. Tibet vizesi 85 dolar. Bunu Çin'den de girseniz, Nepal'den de girseniz vermek durumundasınız. Onun dışında Nepal'den hava yoluyla veya karayoluyla ulaşabilirsiniz. Karayolu fiyatlarını açıkçası çok bilmiyorum çünkü Himalayaları falan geçmek gerekiyor. Biraz sıkıntılı bir rota. Hava yolu ulaşımı yaklaşık 500 dolar. Artı Tibet'te her kaldığınız gün için 230 dolar ücret ödüyorsunuz. Buna tabii otel ve yemekler dahil. Bu vizeleri seyahat ajantaları üzerinden yapmak durumundasınız. Yani elinizi kolunuzu sallaya sallaya ben Tibet'e gidiyorum diyemiyorsunuz. Gruplar halinde girmek ve seyahat ajantalarının eşliğinde girmek durumundasınız Tibet'e. Tüm bunları üst üste topladığımızda 5 günlük bir Tibet gezisinin bize maliyeti yaklaşık 1700 dolar. 7 günlük Tibet gezisinin maliyeti yaklaşık 2200 dolar civarında olacaktır. Nepal'den sim kart almayı düşünüyorsanız iki tane büyük operatör var. Ncell ve Namaste. Ben her seferinde Ncell kullandım. Hiçbir sıkıntı da yaşamadım. Yani Nepal'in her yerinde telefonum çekiyordu. Fiyatlar şu şekilde. 7 günlük 7 GB internet barındıran paketin fiyatı 490 rupi, yaklaşık 25 TL falan ediyor. 14 günlük 14 GB internet barındıran paketin fiyatı ise 980 rupi. Bu da yaklaşık 50 TL falan ediyor. Daha sonra hatlara kontür falan yüklenebiliyor. Artı bunların üzerinde konuşmalar da var ama ne kadar konuşma var bilmiyorum. Gerçi nereye arayacaksınız Nepal'de? Belki oteli, restoranı falan ararsınız ama bu fiyatların içerisine konuşma paketleri de dahil. Ama şeylerini bilmiyorum, detaylarını çok bilmiyorum. Sim kart alırken pasaport artı bir tane vesikalık fotoğraf istiyorlar. Yani gelirken eğer sim kart alma düşünceniz varsa vesikalık fotoğrafınızı yanınıza alın. Gerçi vesikalık fotoğrafınızı mutlaka yanınıza alın çünkü orada burada
absürt bir şekilde vesikalık fotoğraf isteyebiliyorlar. Çok seviyorlar vesikalık fotoğrafları. Tracking yapacaksanız tracking ID çıkartılmak için vesikalık fotoğraf lazım. Sim kart için lazım. Oraya buraya sürekli bir vesikalık fotoğraf verme ve alma hevesindeler Nepalliler. Havalimanından Tamel'e ulaşmak için havalimanının hemen çıkışında prepaid taksi bankoları var. Bunların resmi fiyatları var. Yani gidip de taksilerle pazarlık falan yapmanıza gerek kalmıyor. Eskiden yaklaşık 500 rupi civarına ben havalimanından Tamel'e gidiyordum. Fakat şeyi çözmüşler. O işi de çözmüşler. Orada paranızı ödüyorsunuz. Taksi sizi alıyor. Gideceğiniz yere bırakıyor. Havalimanından Tamel'e erişim 750 rupi, yaklaşık 45 TL falan yapıyor. Dilerseniz otobüse de gidebilirsiniz ama otobüs ben hiç denemedim. Biraz sıkıntılı çünkü gidiyorsunuz bir yerde iniyorsunuz. Ondan sonra Tamel'e bir 10-15 dakika yürüme mesafesine. Özellikle 2 kişiyseniz zaten bence direkt taksiye binin. Eğer diyorsanız ki ben yok o resmi kurlardan gitmek istemiyorum, daha ucuza gideceğim. Havalimanının dışına çıkarsanız belki oralardan 400 rupi civarına taksi bulabilirsiniz Tamel'e giden. Gece 21.30'dan sonra taksi kullanacaksanız 100 rupi civarında bir sürsaj geliyor. Yani gideceğiniz mesafe üzerine 100 rupi ilave etmek lazım. Gerçi prepaid taksi olayını hep havalimanı dışında çok fazla bulamayacaksınız. Daha sonra şehir içerisindeki taksiler hep pazarlıkla gidecek. Zaten bindiğiniz zaman muhtemelen taksimetre bozuk olacaktır kesin. Dünyanın her yerinde olduğu gibi taksimetreler bozuk. Pazarlık yapıyorsunuz. Pazarlık yaparken şunlara dikkat edin. Taksiciler bilmedikleri noktaları sırf size almak için biliyorum gibi davranabilirler. O yüzden emin olun o yeri bildiğine. Hatta eğer hat aldıysanız GPS'inizden gideceğiniz konumun kendiniz açın ve takip edin. Taksiye binerken şuna dikkat edin. Kişi başı fiyatta anlaşmadığınıza ve çantaların da dahil olduğuna emin olun. Çünkü yapabiliyorlar bazen. İşte 200 rupi anlaşıyorsunuz. Diyorlar ki ya ben adam başı 200 rupi demiştim. Aslında 400 rupi falan filan. Bunun önüne geçmek için çantaların dahil olduğunu ve ücretin kişi başı değil konum olarak belirlendiğine emin olun. Taksinin dışında dilerseniz rikşa ve tuk-tuk alternatifleri var ama bunlar yavaş yavaş azalmaya başlamış. Hatta bazı yerlerde yasaklanmış bunların kullanımları. Onları da tercih edebilirsiniz ama taksilerde yaptığınız gibi pazarlığınızı çok dikkatli yapmakta büyük önem var. Katmandu'da konaklama konusuna gelirsek hosteller yaklaşık 3-4 dolar. Otellerde 10-15 dolar civarında. Tabii bunların sonu yok aslında. Otelin konforuna göre artıyor fiyatlar. Ama ortalama oteller kalınabilecek gibi olanlar 10-15 dolar civarında. Oteller konusunda şöyle bir uyarı yapmak istiyorum. Kalacağınız otele gitmeden önce eğer rezervasyon yapacaksanız Agoda, Booking gibi sitelerden kontrol edin. Özellikle son dönemde yapılan yorumları kontrol edin. Çünkü bu son dönem ve rutubet sebebiyle oteller çok fazla yıpranabiliyor. Ben her gittiğimde farklı otelde kalıyorum. Çünkü bir kaldığım otel 2 sene sonra duvarlar küflenmiş, yataklar kokmaya başlamış olabiliyor. O yüzden ya görerek ya da son dönemdeki yorumlara dikkat ederek otellerin rezervasyonlarını yapın. Restoran konusunda benim size tavsiye edebileceğim restoranlar şu şekilde. Keşke bunlar sponsorlu olsa ama değil. Hint yemeklerinden hoşlanıyorsanız Third Eye restoran var. Tam Tamel'in meydanında yer alıyor. Momo yiyecekseniz Momo Hut elbette ki en önemli momo restoranlarından bir tanesi. Bir binanın ikinci katında yer alıyor. Orayı tercih edebilirsiniz. Akşamları hem böyle momo yiyeyim, hem bir şeyler içeyim, hem canlı müzik dinleyeyim diyorsanız ben kesinlikle Fat Monk'u öneriyorum. Çok güzel bir restoran artı bar. Sam's Bar var. Akşam ben eğer biraz eğleneceğim derseniz gidebileceğiniz yer. Bunun dışında Fire and Ice Pizza var. Eğer diyorsanız ki ben böyle lokal yemek çok yemek istemiyorum. Ben alıştığım damak tatlarını tüketeyim. Fire and Ice Pizza'ya gidebilirsiniz. Genellikle turistlerin kullandığı bir restoran burası. Burada gönül rahatlığıyla her şeyi yiyebilirsiniz. Burası biraz daha diğerlerine göre üst kalitede. Bunun dışında ben birçok yerde yemek yiyorum ama açıkçası benim bünyem biraz daha yatkın olabilir bu bölgeye. O yüzden tam emin olmadığım yerleri paylaşmak istemiyorum bu videoda. Menülerde yazan fiyatların içerisinde servis ücreti yok. Onlar aşağıda menünün altında özel ayrıca belirtiliyor. Yani gidip de ya ben 20 rupiydi nasıl 25 rupi oldu falan filan gibi şey yapmayın. Bu güzel insanlarla kavga etmeyin. Yaklaşık %3 gibi bir servis ücreti alıyorlar servis başına. Atladığım bir konu var. Uçakla eğer ulaşım sağlayacaksanız ülke içerisinde uçak biletinin çıktısını mutlaka yanınıza alın. Çünkü havalimanına girerken uçak biletinin kağıt üzerindeki kopyasını sorabiliyorlar. O yoksa havalimanına sokmuyorlar. Yani ben bir seferinde bayağı bir dolaştım, çıktı alacak yer aradım sırtımda çantalarla. Bu hataya düşmeyin. Bu videonun sonuna geldiğimizde yine değerli vaktinizi ayırıp beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomuz Hinduizm için çok önemli olan Pashupatinath Tapınağı hakkında olacak. O videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.